Merhaba, okuduğunuz bir kitabın aslında buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu hiç düşündünüz mü? Kelimelerin altında yatan gizli kodları ve şifreleri kırmaya hazır mısınız? Bugün bir metnin derinliklerine inip gerçek anlamlarını nasıl ortaya çıkaracağımızı keşfedeceğiz. Şöyle bir düşünelim. Bir romanı bitirdiğinizde hikaye bitmiş oluyor değil mi? Genellikle öyledir. Ama ya bu sadece ilk perde ise, ya her okuyuşta keşfedilmeyi bekleyen yepyeni katmanlar varsa, işte bugün tam da bu fikrin peşine düşeceğiz. Bu alıntı aslında çok ilginç bir şey söylüyor. Yeniden okumak bir korkaklık değil, tam tersine bir cesaret işi. Yani bir metni tekrar tekrar okumak, onu öylece tüketmek yerine, onunla aktif bir şekilde oynamak, bir dedektif gibi şifrelerini çözmek demek. Peki bu yeni okuma yöntemini test etmek için elimizde harika bir vaka var. Honoré de Balzac'ın klasik bir kısa öyküsü. Gözünüzde 19. yüzyıl Paris'inde ışıltılı bir parti canlandırın. Bu partinin tam ortasında sırlarla dolu, çok zengin bir aile ve onların servetinin kaynağı olduğu fısıldanan hayalet gibi bir yaşlı adam var. Bu öykünün kalbinde yatan gizem ne olabilir? Zenginlik, kimlik, sırlar. Balzac'ın Sarrasine öyküsü tam bir bilmece gibi duruyor karşımızda. Bu edebi gizemi çözmek için bir dedektife ihtiyacımız var tabii. Ve bizim Sherlock Holmes'umuz da Fransız düşünür Roland Barthes'tan başkası değil. Barthes bize diyor ki, bir metni ilk kez okuduğunuzda aslında yazarın kurduğu bir yanılsamanın içindesinizdir. Gerçek macera, metni bir bulmaca, bir oyun alanı olarak görmeye başladığınızda ortaya çıkar. Peki, bu oyunun kuralları ne? Bu bulmacayı nasıl çözeceğiz? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Dedektifimizin gizli alet çantası. Barthes, herhangi bir hikayeyi parçalarına ayırmak ve nasıl işlediğini görmek için 5 farklı kod kullanıyor. Hadi gelin bu kodların ne olduğuna tek tek bakalım. İlk kodumuz yorumsamacı kod, yani hikayenin motoru. Bu kod var ya, işte bu bizi sayfaları çevirmeye iten o dayanılmaz merak duygusunun ta kendisi. Sır ne? Katil kim? Peki sonra ne olacak gibi sorularla anlatının gizemini ve gerilimini hep canlı tutar. Sırada anlamsal kod var. Bu da hikayenin atmosferini ve dokusunu oluşturur. Mesela bir karakterin kadifemsi gözleri olduğunda Balzac sadece bir renk belirtmiyor değil mi? O ifadeyle birlikte zenginlik, hassasiyet, belki biraz da tehlike gibi bir sürü çağrışım yani yan anlam da geliyor. Kelimelerin fısıldadığı sırlar bunlar. Eylemsel kod ise aralarında en tanıdık olanı bildiğimiz olay örgüsü işte. Karakter kapıyı çalar, bir hediye verir, bir mektup yazar. Birbiri ardına sıralanan ve hikayeyi ileri taşıyan tüm eylemler bu kodun bir parçası. Kısacası hikayenin iskeleti diyebiliriz. Şimdi biraz daha derinlere iniyoruz. Simgesel kod. Bu kod, dünyayı temel karşıtlıklar üzerinden düzenler. Yaşam ve ölüm, aydınlık ve karanlık, doğa ve kültür gibi. Mesela Sarrasine'de anlatıcının aynı anda hem capcanlı bir salona, yani yaşama, hem de karanlık bir bahçeye, yani ölüme bakması bir tesadüf değil. Bu, metnin temelindeki sembolik çatışmanın bir işareti. Ve son olarak, kültürel kod. Bu, metnin bizim dünyamızla, yani hepimizin paylaştığı bilgi ve referanslarla kurduğu köprüdür. Balzac, Anne Radcliffe'in gotik romanlarına bir gönderme yaptığında, okuyucunun bu göndermeyi anlayacağını ve hikayeye hemen bir gizem ve korku atmosferi katacağını varsayar. Yazarın okuyucuyla yaptığı zımni bir anlaşma gibi. İşte buyurun, dedektifimizin alet çantası tamamlandı. Gizem, atmosfer, olaylı örgüsü, zıtlıklar ve gerçek dünya referansları. Artık bu 5 anahtarla donatıldığımıza göre herhangi bir metnin kapılarını aralayabiliriz. Bu kadar teori yeter. Şimdi bu güçlü aletleri alıp Sarrasine vakasını çözme zamanı geldi. Hikayeden şu pasaja bir bakalım. İlk bakışta ne görüyoruz? Anlatıcı sadece iki farklı manzarayı, bir bahçeyi ve bir salonu anlatıyor gibi duruyor değil mi? Ama Barthes bize ne diyordu? Yüzeyin altına bak. Bu basit bir mekan tasviri değil. İşte tam burada simgesel kod devreye giriyor. Salon, yaşayanların dansıyla kültürü, ışığı ve yaşamı temsil ederken, kış bahçesi doğayı, karanlığı ve ölümü simgeliyor. Bakın, Balzac tek bir cümleyle hikayenin temelindeki en büyük çatışmayı, yani yaşam ve ölüm arasındaki o gerilimi gözümüzün önüne seriyor. Peki, şimdi daha da kısa ama bir o kadar da yoğun bir cümleye bakalım.
Bartes'in bize gösterdiği gibi metinler hiçbir zaman tek bir şey söylemez. İnanılmaz değil mi? Tek bir cümlede tam 3 farklı kod aynı anda çalışıyor. Yazar, ailenin gizemini açıkça belirterek yorumsamacı kodu kullanıyor. Anne Radcliffe'e gönderme yaparak kültürel kodu devreye sokuyor ve bütün bunlar gerilim ve sır imalarıyla anlamsal kodu besliyor. Metin gerçekten de farklı ipliklerin bir araya geldiği bir dokuma alanı gibi. Ve işte bu kodların izini sürdüğümüzde öykünün merkezindeki o şok edici sır perdesi aralanıyor. O gizemli, hayalet gibi yaşlı adam, ailenin servetinin kaynağı, meğer bir zamanların ünlü opera şarkıcısı, bir castrato olan La Zambinella'dan başkası değilmiş. Yani o dönemde operalarda ince sesleri korumak için ergenlikten önce hadım edilen ve güzelliğiyle dillere destan olan bir erkek sanatçı. Ama durun, asıl büyük keşif bu değil. Bartes'in bize gösterdiği en derin gerçek, olay örgüsüyle değil, hikaye anlatıcılığının doğasıyla ilgili. Ve işte Bartes'in bize armağan ettiği o muhteşem metafor. Metin tek bir iplik değil, bir örgüdür. Bu 5 farklı kod, 5 farklı ses gibi bir araya gelerek metnin o zengin dokusunu oluşturur. İşte bu noktada alıştığımız okuma şeklini bir sorgulamamız gerekiyor. Bartes'e göre amaç bu örgüyü çözüp iplikleri tek tek ayırıp işte doğru anlam bu demek değil. Hayır, bu metnin bütün güzelliğini yok etmek olurdu. Gerçek okuma keyfi, bir hikayeyi oluşturan o farklı seslerin karmaşık, iç içe geçmiş güzelliğine hayran olmaktır. Metni çözülecek bir sır gibi değil de dinlenecek bir müzik partisyonu gibi görmek. Her bir notayı, her bir sesi ve bunların birleşiminden doğan o harika uyumu duymak. Artık Bartes'in o muhteşem alet çantası sizin de elinizde. Bir dahaki sefere sevdiğiniz bir kitabı, bir filmi, hatta bir şarkı sözünü elinize aldığınızda şöyle bir durun ve yüzeyin altına bakmaya cesaret edin. O örgünün ipliklerini takip edin. Kim bilir, en bildiğinizi sandığınız hikayenin bile hiç duymadığınız sırlarını keşfedebilirsiniz.